Herkese merhaba. Tamamen ücretsiz ve çok kullanışlı bir video editör programı isterseniz işte doğru yerdesiniz. CapCut tamamen artık ücretli oldu. Her şeyini neredeyse ücretli kullanmanız gerekiyor. Yıllık abone, aylık abone olmanız lazım. Diğer video edit programları da yıllık ve aylık abonelik üzerinde çalışıyorlar. Bir arayıştan sonra bu küçük, az yer kaplayan ve bu video edit programını buldum. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ücretsiz olmasına rağmen etkileyici özellikleri var. Programın arayüzü bu şekilde. Altta timeline menüsü var. Bu kısımdan geçiş efektleri, bu kısımdan yazılar ve bu kısımdan da gördüğünüz üzere efektler seçiyorsunuz. Hemen bir dosya seçelim. Artı sembolüne basıp dosyamı seçiyorum. Evet, videoyu aldım. Şimdi de bir fon müziği alayım. İşte buraya gelmiş oldu. Sürükle bırak yöntemiyle timeline'e bırakıyorum. Sağ taraftan zoom yapıp düşürüyorum. Buradan da çalışma alanımın çözünürlüğünü ayarlıyorum. Buradaki kısım videodan sesi dışarıya aktarmak için kullanılıyor. Buradan yazı ekliyorsunuz. Buradan da doğrudan ses edit kısmına geçiyorsunuz. Ses seviyesini yükseltip azaltabilirsiniz seçtiğiniz kısmın. Genel olarak da aynı şekilde. Başına ve sonuna fade denilen geçiş ekleyebilirsiniz. Sesin equalizer ayarıyla oynayabilirsiniz. Temel ses ayarları ses editör kısmında mevcut. Yine burada bazı hazır efekt kalıpları var. Makas sembolüyle kesiyorsunuz. Buradan geçiş efektleri ekliyorsunuz. Timeline'da geçiş efektini sağa sola çekiştirerek geçiş süresini de ayarlayabilirsiniz. Buradan da efekt ekliyorum. Video efekti. Diğer video edit uygulamalarında yazılar, efektler, ses, video kanalının üzerine geliyor. Burada ise video trackman'ın altına tek tek geliyorlar. Opasitesini ayarlıyorum. Buradan temel ışık ayarlarını yapıyorum. Buradan veya bu kısmından gelişmiş renk ayarlamalarına giriyorum. Hazır loot'lar var. Şu aşağıdaki add kısmından sizin kendi loot dosyalarınızı da çağırabilirsiniz. Photoshop'ta da loot hazırlayıp buraya ekleyebilirsiniz.
Örneğin bir tanesini seçip ekliyorum. Şimdi sağ taraftaki gelişmiş renk ayarlarından sıcaklık, ışık, kontrast, saturation, aşırı parlaklıklar, gölgeler birçok ayarını buradan değiştirebiliyorum. Beyazlara ve siyahlara müdahale ediyorum. Burada LUT'un hassasiyetini, değerini değiştirebiliyorum. Burada Sharp'ın keskinlik değerini ayarlıyorum. Fazla abartmamak lazım. HLS denilen bu renk ayarlarında ise hemen bu yukarıda gördüğünüz renklerden birini seçip doğrudan o renge müdahale ediyorum. Örneğin kırmızıyı seçip kırmızının rengini, sarıyı seçip sarının rengini değiştirebiliyorum. Veya sarıyı seçip sarının canlılığını arttırıp azaltabiliyorum. Sarının ışık şiddetini yükseltip azaltabiliyorum. Örneğin yeşili seçip yeşil alanları grileştiriyorum. Bunun gibi doğrudan o renklere müdahale edebiliyorum. Buradan da çeşitli görsel etki katabiliyorum. Böyle daha sinematik oldu. Bu kısımdan görüntümü küçültüp büyütebilirim. Bu kısımdan crop yapıyorum. Hazır crop'lar var. Bakın daha da sinematik oldu. Evet, yazı ekleyelim. Sağ tarafta yazılarla ilgili menü çıkıyor. Bu menüden değişiklikler yapabiliyorum. Yazının boyutunu ayarlıyorum. Karakterini değiştiriyorum. Bu edit kısmına tıkladığınızda daha gelişmiş bir yazı alanı çıkıyor. Buradan da yazıya renk, hareket katabiliyorsunuz. Bu kısımdan rengini değiştiriyorum. Sol taraftaki alanlardan da hazır renkler ekleyebiliyorum. Buradan gölge ekliyorum. Gölgenin açısını veriyorum. Evet, animasyon kısmından da yazıya dilediğim hareketi katabiliyorum.
Bu kısımdan videodaki sesi timeline'a ayrıca aktarıyor. Buradan ses kaydımı yapıyorum mikrofon aracılığıyla. Speed kısmından da bildiğiniz gibi videonun hızını ayarlıyorum. Burada yukarıda hazır kılıplar var. Video akarken birden yavaşlasın ve sonra hızlansın gibi ya da tam tersi. Manuel olarak ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Buradan da pozisyon ayarları. Yine yukarıda hazır birçok ayar var. Bu pozisyon kısmı da videoda zoom yapmak, pan yapmak ile ilgili çeşitli ayarları barındırıyor. Buradan da videomdaki dilediğim kısımdan fotoğraf çıktısı alabiliyorum. Şimdi green screen'e gelelim. Ücretsiz olmasına rağmen green screen'de güzel çalışıyor. Video track kısmına arka fonu koyuyorum. Overlay track kısmına da green screen videomu koyuyorum. Evet, boyutlarını ayarlayacağım. Sağ tarafta aşağı doğru kaydırıp green screen ile ilgili kısma geçiyorum. Evet, burası. Hazır seçilmiş zaten. Buradan tolerans değerlerini değiştirip dilediğim şekilde ayarlamamı yaptıktan sonra sonuca bakıyorum. Öndeki karakter ile arka fonun renk uyumunu daha da uyumlu bir hale getirmek için öndeki karakterin rengini biraz sarı ve magenta ekliyorum. Şimdi biraz daha iyi oldu. Ücretsiz olmasına rağmen gayet güzel. Evet, şimdi video render kısmına geçelim. Bu program aynı zamanda donanım hızlandırmasını da destekliyor. Buradan çeşitli kalite ayarlarını yapıyorum. Değer ne kadar yükseliyorsa kalite o kadar artıyor. Ne kadar düşüyorsa kalitede de o kadar düşer. 720p videoda daha düşük bir değer seçebilirsiniz. 1080p'de orta seviye, 4K'da daha yüksek olabilir. Bakın görüyorsunuz, her ikisini de kullanıyor. Hem GPU hem CPU kullanılmakta. Sonuca bakalım. Video bu kadardı. Seyrettiğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere.